Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin bayıldığı, bir dilimine bence kimsenin hayır diyemeyeceği, mis gibi buram buram tereyağı kokulu bir elmalı turta yapacağız. Üzerinde böyle çıtır çıtır bir katman, içerisi dop dolu elmalar. Şahane püf noktaları vereceğim. Bundan sonra bütün turtalarınız muhteşem olacak. Taban hamuruyla başlayalım. Klasik bir tabanla başlıyoruz. Öncesinde tabii ki robot da kullanabilirsiniz, elinizle yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Unu içeriye koyuyoruz. Yaklaşık 250 gram unumuz var. 60 gram kadar da pudra şekeri koyuyorum. Genelde ölçülerim nasıl oluyor? 4 ölçü un, 2 ölçü tereyağı, 1 ölçü pudra şekeri ve 1 tane yumurtayla işi bitiriyoruz. Her zaman için ben bu ölçüyü kullanıyorum. Sizlere de bu ölçüyü veriyorum. İçerisine mutlaka bir çimdik tuz atıyorum. Şimdi bunları bir kere karıştıralım, güzelce karışsınlar. Sonrasında buzdolabında beklettiğim sütaş tereyağımı alıp geleceğim. Tart hamurunuzun muhteşem olması için en önemli püf noktası tereyağınızın soğuk, hatta donuğa yakın olması gerekiyor. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. 125 gram kadar tereyağı ihtiyacım var. Sütaş tereyağımı tam ortadan ikiye bölüyorum. 250 gramlık paket. Kalan yarısını şimdi tekrar dolaba kaldıracağım ki ısınmasın burada. Ayırdığım 125 gramlık sütaş tereyağımı şimdi ufak küpler halinde doğrayacağım. Tereyağlarımızı koyduk. Şimdi kapağımızı kapatalım. Yine bir anda hızlı çalıştırmayacağız. Durdura durdura bir kırıntı haline alana kadar robotumuzu çalıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi kıvamına bakalım. Evet, aradığımız kumsu kıvam şudur. Elimle de göstereyim size. Bakın bütün o soğuk tereyağı parçaları unla, pudra şekeriyle beraber adeta bir kırıntı haline aldılar. Şimdi kenardan bir tane çırpılmış yumurta ekleyeceğiz. Yumurtayı azar azar ekliyoruz. Eğer ki yumurtalarınız ufaksa tam gelecektir ama bazen yumurtalar fazla büyük oluyor. Onlar da hamurunuzun çok cıvık olmasına neden olur. O yüzden yumurtayı her zaman için kontrollü ekliyoruz. Eğer ki ben yumurta kullanmak istemiyorum diyorsanız da buz gibi soğuk bir su ekleyebilirsiniz. Hamurumuzun çok fazla ısınmasına izin vermiyoruz. Bu işlemi oldukça hızlı yaptık. Zaten hemen toparlandığını göreceksiniz. Yine kıvamını göstereyim. Bakın ıslandı. Şöyle elimize sıktığımız zaman pürüzsüz bir hal alıyorsa hamurunuz tamam demektir. Şimdi hemen bunu bir streç film içerisine alacağız. Gördüğünüz gibi hala böyle kırıntı kırıntı. Ne yapmıyoruz? Kıyır kıyır, kıtır kıtır olması için hamurumuzu yoğurmuyoruz ki gluten fazla oluşmasın. Bakın sadece elimle şöyle toparlıyorum, yavaşça bastırıyorum. O kendiliğinden birleşecek. Kenarlarını streçle kapatıyoruz. Şimdi düzeltelim tekrar. Ve tekrar tereyağlarımızın kendine gelmesi, hamurumuzu toplaması için buzdolabına kaldıracağız. Bir yarım saat dinlenecek. Ben de o arada üzerindeki o muhteşem kıtırları yapacağım. Üstündeki kıtır katman için yine benzer malzemelerimiz var ama birazcık türleri farklı. Yine klasik unumuz var. Bir çimdik tuzum var. Bu sefer üzeri için biraz daha karamel tadı versin diye esmer şeker kullanacağım. Esmer şekerim yok diyorsanız bu tarifi yapamayacak mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz. Üzerindeki şeker miktarını yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar azaltıp yerine 2 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi koyarsanız sizler de güzel bir lezzet yakalarsınız. Malzeme ölçüleri bazen tabii ki burada konuşurken atlayabiliyorum ama nerede bulabiliyorsunuz? Bütün tariflerimizde eksiksiz olarak açıklama kısmına tıklıyorsunuz. Orada tek tek gramajlı ölçüsü, kaşık ve bardak ölçüsüyle beraber her zaman bütün videolarımızda ölçüleri bulabilirsiniz. İçerisine bir pakette vanilin ekliyorum. Güzel bir koku, aroma versin. Ve o aromayı birazcık daha artıracak olan muskat cevizi rendesi. Eğer ki muskat ceviziniz yoksa eklemeyebilirsiniz. Ama eklerseniz gerçekten tadına bayılacaksınız. Yarım muskat cevizi rendesi yeterli olacaktır. Yine kuru malzemeleri bir kere karıştıralım. Sonrasında yine buzdolabında beklettiğim sütaş tereyağımı alıp geleceğim. Tereyağımızı yine ufak küpler halinde içerisine ekleyeceğiz. Bu aşamada 80 gram kadar tereyağı koyacağız. Yaklaşık 120 vardı. Şunu da koyalım. Bu kalan parça artık dolaba gitmesine gerek yok. Burada bekleyebilir. Onları da birazdan eritip elmalarla beraber karıştıracağız. Yine parçalayıcımızı kapatıyoruz ve mutlaka yavaş yavaş kırıntı haline alana kadar çalıştıracağız. Bakın bu sefer kıvamımız birazcık daha, kırıntılarımız büyük oldu. Çünkü üzerinde böyle
ağza gelen kıtır kıtır bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bunları da böyle geniş bir kaba alalım. Birbirlerine çok sıkıştırmasınlar. Hatta sıkışanlar varsa böyle elinizde ayırın. Ve bunu da buzdolabına kaldırıp bekletiyoruz. Aslına bakarsanız tarif çok kolay ama birçok püf noktası var. Dikkat ettiğiniz zaman gerçekten böyle çizgi filmlerde gördüğünüz o muhteşem turtalardan evlerinizde pişirebilirsiniz. Tereyağlarımız dondu. Şimdi taban hamurumuzu açabiliriz. Hamurumuzu merdane ile çok ince olmayacak şekilde, normalde tart hamurlarında aşırı ince isteriz ama bunun üzerine bolca elma geleceği için elmayı taşıyabilmesi lazım. Normal tart hamurundan biraz daha kalın açtık. Şöyle kalıbımızda da bir ölçü alalım. Kenarları da yeterli olacaktır. Hamurumuzu yerleştiriyoruz. Şimdi kenarlarını tekrar düzelteceğiz. Hamurunuz burada kırılırsa ya da patlarsa hiç dert etmeyin. Kenarlarını temizledik. Eksik olan yerleri de kopardığımız parçalara tamamlayabiliriz. Gayet güzel yerleştirdik. Hamurumuzu yerleştirdik. Patlak olan yerleri ufak hamurlarla düzeltebilirsiniz. Sonrasında elinize bir parça hamur alın ve hamuru böyle top yapıp parmaklarınıza bastırdığınız zaman çünkü hamuru tekrar yırtabilirsiniz. Ortamın ısısıyla beraber çünkü tereyağı tekrar kendini bırakmaya başlar. Ufaktan düzeltiyoruz. Bunlar pişerken zaten düzelecekler. Ve hamurumuzu bir çatalla deliyoruz. Delerken de dikkatli olun. Çatalı düz tutmaya özen gösterin. Eğer ki çatalınızı çok fazla ileri geri oynatırsanız yine hamurunuzu patlatabilirsiniz. Şimdi yeniden hamurumuzun sertleşmesi için tabanımızı buzdolabına götürüyoruz. Bir 10 dakika daha dinlenecek. Fırınımızı 200 derecede alt üst fanlı açıyoruz. Sonrasında pişirmeyi anlatacağım. 15 dakikanın sonunda tart hamurumuz tekrar aynı kıvama aldı. Tereyağımız sertleşti. Şimdi bunun içerisine bir tane yağlı kağıt koyuyoruz. Karıştırmanız her zaman için iyidir. Ama bu sefer ıslatmıyoruz. Dikkatli olun. Çünkü nem istemiyoruz içerisine fazladan. Bu işler için genelde kullandığımız mercimeğimizi koydum içerisine. İyice baskı yapsın. Hafiften böyle sert bastırmıyorum ama bakın şöyle pıt pıt yapıyorum. Şimdi hamurumuzu 200 derecelik fırınımıza atıyoruz. Elmalarımızı doğrayalım. Öncesinde tabii ki elmalarımızı soyarak işe başlayacağız. Ben sert, yeşil, sulu elmalar kullanıyorum. Burada kırmızı elma, sarı elma da kullanabilirsiniz ama onların yapısı birazcık daha yumuşak oluyor pişince. O nedenle mutlaka yarısını yumuşak, yarısını sert de yapabilirsiniz ya da böyle güzel kat kat gözüksün istiyorsanız tamamını da sert elmalardan yapabilirsiniz. Önce elmaları soyalım. Bu tarif için 8 tane orta boy elma yeterli olacaktır. Şimdi elmalarımızı önce 4'e böleceğiz. Sonra 4'e böldükten sonra ortasındaki sert kısmı şöyle yan çekerek çıkartıyoruz kolayca. Elmalarımızı ince ince dilimleyeceğiz. Bir tane göstereyim sonra ben hepsi için yapacağım. Son parçamızı doğradık. Elmalarımızı şöyle büyük bir kaba alalım. Kalan sütlaç tereyağımı da ben mikrodalgada eriteceğim. Dilerseniz ocakta da eritebilirsiniz. Çok fazla ısınmasına gerek yok. Birazcık kendini bırakması yeterli olacaktır. Çünkü beraber yoğuracağız. Bu kadarı kafi. Şu elmalarımızı yayalım. Üzerine tereyağımızı dökelim. Her iki elma için 1 yemek kaşığı kadar şeker kullanacağım. Ben bu sefer hem esmer hem beyaz karışık kullanıyorum. Sizler dilediğiniz şekeri kullanabilirsiniz. Pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi birazcık daha o karamelize tat, karamelize görüntü olsun istiyorsanız bir kaşık şekeri çıkartıp 2 kaşık pekmez ekleyebilirsiniz. Bir parça tadı kırsın diye limon suyu ekleyeceğim. Çok fazla değil, yaklaşık şöyle 1 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu, bir çimdik tuz. Mutlaka tuz o tatlılığı dengelemesi için koyuyoruz. Ve bir elmalı turtanın olmazsa olmazı tabii ki toz tarçın. Ben biraz bol koyuyorum ama sizler bir çay kaşığı kadar koysanız kafi. Ben şöyle 1,5 gibi koyacağım. Öyle seviyorum. Şimdi geldik püf noktasına. Mısır nişastası. Güzelce mısır nişastasıyla buluşturacağız ki tartın içerisinde pişerken çıkan sular tartımızı yumuşatmasın. Böyle bir muhallebi gibi elmaların etrafını sarsın, parlak bir katman yapsın. Soğuduktan sonra da hafif sertleşip turtamızın güzelce kesilmesine yardımcı olsun. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da mısır nişastası koydum. Tüm elmaların nişastaya, şekere, tereyağı değdiğine emin olun.
Yalnız elmalar mükemmel kokuyorlar. Şu anda burası böyle tarçınlı tereyağı ve şeker kokusuyla doldu. Elmalarım hazır. Kenarlardan kızarmayı da gördük. Ellerimi yıkıyorum. Taban hamurunu alıp geliyorum. Fırınımı da çıkartırken 180'e aldım. Evet şöyle. Dikkatlice mercimeklerimizi alalım. Kendinizi yakmayın. Evet, gördüğünüz gibi kenarlardan kızarmayı gördük ama tabanı tabii ki hala çiğ. Şimdi buzdolabından üst katman için yaptığımız o muhteşem kırıntıları da alayım. Sadece birleştireceğiz, bu kadar. Eğer ki elmalarınız tarttan daha aşağıda kalırlarsa piştikçe yumuşayacaklar, küçülecekler, gitgide tartının içine doğru çökmeye başlar. O nedenle elmayı biraz bol koyuyoruz ki piştikçe seviyeyi yakalasın. Yalnız kokular beni mest ediyor şu anda. Son olarak kırıntılarımızı da alıyoruz. Bakın esmer şekerle yaptığımız için onların rengi birazcık daha farklı. Ve üzerine dolduruyoruz. Güzelce kırıntılarımızı da koyduk. Bazıları küçük, bazıları büyük. Onlar yerken de o dengesizliklerle beraber ağzınızda güzel böyle farklı katmanlar yaratacaklar. Bundan sonrasında bastırma falan yapmıyoruz. Şimdi doğruca fırına gidiyoruz. Yaklaşık olarak 50 dakika ile 1 saat arasında pişecekler. Ta ki elmalarımız yumuşayana kadar. İnanılmaz bir kokusu var. Gerçekten muhteşem. Zaten o baloncukları da gördünüz mü? Nasıl böyle elmalar kaynıyorlardı. Böyle kenarları adeta bir reçel gibi olmuş. Çünkü o koyduğumuz nişasta ile beraber içerisinde böyle parlak bir doku var. Üzeri kızardı, kenarlar kızardı. Yani kendimi zor tutuyorum. Birazcık dinlenmesi lazım. Ilınsın. Sonra üzerine birazcık da pudra şekeri serpeceğiz. Dilimleyeceğiz ve bu muhteşem elmalı turtanın tadına bakacağız. Beklediğimize değil diyebilirim. Muhteşem kızarmış, içi parıl parıl. O koyduğumuz nişastayla beraber elmalar birleşmiş. Üstü çıtır, arkası çıtır, taban çıtır. Kokusu muhteşem. Yani bu görselde bir elmalı turtayı en üst seviye pastanelerde bulabilirsiniz belki eğer ki çok iyi bir ustaları varsa, ama artık sizler evinizde böyle bir güzelliği yapabileceksiniz. Daha fazla böyle bakarak konuşamayacağım. Hızlıca tadına bakmak istiyorum ve ben bunu yerim. Elmalar şahane pişmiş. Yine porsiyonu ayarlayamadım gibi geliyor bana. Bunu yiyeceğim galiba. Ya da yiyemeyeceğim. Dur. Bunu yer miyim ya ben? Yersiniz değil mi? Yerim herhalde. Bırakıyorum. Zirvede bırakıyorum. Yani gerçekten inanılmaz. Yani buram buram mis gibi sütaş tereyağın tadı geliyor her katmandan. Farklı kullandığımız şekerlerden kaynaklı olarak taban daha çıtır, üstten daha karamelize bir tat. Elmalardan ekşilik, tarçın, denge. Muhteşem bir tarif oldu. Gerçekten çok iyi bir elmalı turta tarifini sizinle paylaştığım için gönlüm çok rahat. Artık bundan sonra evinizde sizler de bu tarifi kolaylıkla yapabileceksiniz. Buraya kadar geldiniz ve yapacağınız tek bir şey var. Abone olmak, zile basmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çatalım nereye kaçtı? Buldum. Biz de alır mıyız abi? Abi tepsi orada. Yer misin yine?